Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Evet, yeni bölümle tekrar merhaba. Bugün bir misafirimiz gelecek. Güvenç. Evet. Onunla bir iki sohbet ederiz. Ondan sonra da işlerimize kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Neler yaptık bugüne kadar? Neler yaptık? Hala tavan işlemlerindeyiz. O işler daha önce de birçok kişide olduğu gibi hakikaten biz de çok zorlandık. Zorluyor da. Ama olmuyor değil, oluyor tabii. Son aşamasına gelmek üzereyiz ama bizim tabii araçta bir tavanla ilgili su kaçaklarımızın çok olduğu yerler var. Ön tarafta bir tamir görmüş. Oralarla ilgili sıkıntı var. Klima kanallarının kenarlarında bir sızdırmazlık sıkıntısı var. Oraları üst taraftan tamir etmedikten sonra aşağıdan bir şey yapmak imkansız. O yüzden o belki bizi biraz geciktirebilir. Çünkü hava şartları da çok uygun değil şu anda. Yağmur. Yağmur var. Kar beklentisi de var galiba. Tam emin Evet. değilim ama. Öyle bir şey olunca bizi geciktirecek biraz. Ama durmayacağız tabii. Tabanda işimiz var. Elektriksel zaten çok büyük bir sıkıntı vardı araçta. Belki bu arada ona girerim. Onu ufak ufak halletmeye çalışırım. Ön göğsü toparlarız. Aydınlatmalarla ilgili sıkıntılarımızı gideririz. Aracın bir de termostatı ile ilgili değişmiş, civalı tip bir termostat takmışlar. Onu normalde eski orijinal termostatına belki çevirebiliriz. O işlerle uğraşırız. Başka da önümüz ne açarsa o yönde çalışacağız herhalde. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Yok, kapak değişmeyecek zaten onlar iptal ya. Hiç kapak olmasına gerek Bak. yok. Su tesisatlarını hiç ön taraflara falan çekmeden, gider tesisatları, şunları bunları hiç bu taraflara bulaşmadan her şeyi şurada bitirivereyim gitsin. Mutfak da burada, banyo tuvalet de burada. O mantıklı. Dağıtmamış olacaksın sağa Dağıtmamış sola. olacağım. Hani bu taraflara su tesisatı çekmemiş olacağım. Hiçbir şey yapmamış olacağım. Her şeyi orada bir kere de bitirmiş olacağım. Nasip bakalım yani o zamana kadar böyle çok değişik bir plan proje kafada patlamazsa. Patlamazsa öyle olacaktı. Çok değişik. Uzun yoldan döndük. Ya onları bak hep şey yapmışlar işte. Boş bırakmışlar. Yani Yok, boş. işçilik yok ya. Boş değil bak. İşçilik Ben yok. sana- Havalı korna şeyi mi bu? Neyim? Hayır bakmıyor. Sağ söylüyor. Son söylüyor. Çok orijinal değil mi? Boşta şey var mı? Benimkinde takmamışlar. Ben gittim sanayide çözdüm hemen onu. Havalı korna varmış. Bağlattırmamışlar. Açıkta kalmış yani ağzı. Gittim hemen taktırdım. Havalı korna da da çalıyor. Bakayım mı? Bak uygun ucuz fiyatlı bazı şeyler çok. Çok pahalı. Mesela bunun far düğmesini gösterecek mi? Çok orijinal değil. Hiçbir şey yapmışlar. Kötü. Tamam ama mesela traktör gruplarının var böyle. Üzerinde kornası bile var. Şöyle bir He. grup var. 90 lira, 100 lira civarında bir şey. Ürünü farklı kullanıp aynı işlevi yerine getirecek Tabii. diyorsun. Tabii doğru. Öyle bir şey olabilir. Şuna bak ya. Mis gibi abi ya. Oh. Kimisi deposu, tenüsü deposu, grisi deposu. Bitti. Altına da girdim şöyle. Kanala soktum da yağ değişimi için. Altına girdim. Oradaki arkadaşlar da sağ olsunlar. Söylediler. 2-3 tane yapılacak şeyi söylediler. Bir tanesi şurada bir kaynak yapılacak yer var. Şase mi ucunda? Şasede değil. Şu tekerleğin altında şöyle bir tane kayıt var ya. Onun bir tane kulağının bir yeri kaynatılacak. He, boşta Ön sadece. tarafta makasın bir tane cıvatası düşmüş. Onu tamamlayacaklar. Onun haricinde motordan şanzımana hafiften bir yağ sızıntısı var. Kaçak gibi değil, terleme gibi dedi. Ama hiç önemli değil dedi. Yaz aylarında çok kilometre yaparsan terler. Normalde de Terlesin o zaten bir sıkıntı yaşatmaz ki. bir de mazot pompasının gövdeye bağlı olduğu yerde bir terleme var. Bir tek kaçaklar oralar dedi. Onun haricinde de başka yerlerin falan hepsini yaptılar. Evet. Sonunda bir tavan parçasını sökebildik.
Ben fark etmez. Şu arka tarafa istersen alttan gel. Buraya manivelayla falan bir şey sokup da tabii şu çerçeve çıkacak. Bunu kanırtmak ve kopartmak veya çekişlemek istemiyorum. Çünkü camları biz sökmeyi planlamıyoruz. Başlarına bir iş gelmesini istemiyorum. Ola ki böyle hani manivelayla falan çalışırken kaçırırım, patlatırım diyerekten. Şöyle şu arayı gösterelim. Şurası da aynı mantıkta işte. Tam şu şeyden gireceğim. Bunu burada, şu sacı burada bırakacağım. Bir saç kalınlığı hani burada kalmasında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü izolasyonun altında kalacaktır. Ama eğer çıkabiliyorsa da kötü olanlar varsa altlarını görmek adına belki de onları da çıkartabilirim ama hiç olmazsa daha rahat soyabilirim. Altına bir şey sokmadan. Şimdi şu kutuyu sökeceğim. Şunu işte dediğim gibi bu parçalıydı bu tarafta. Bunu söktüm. Bak burada fanımız çıktı. Eğer planımız değişmezse Evet, burası mutfak. burası mutfak grubu olacaktı. Onun havalandırması zaten bunun altında da burası da eğer banyo tuvalet gibi olursa Plan değişmezse. onun havalandırması olacak. Bu fanlar DC 24 volt bildiğim kadarıyla. Bakacağım, deneyeceğim, çalışıyor mu? Çalışmıyorsa da yukarıdan çıkacak olan fanlar var. Onlarla değiştireceğim. Yapraklarını kullanırım sadece. Çapları tutarsa. Bunları iki yönlü çalıştırmayı düşünüyorum. Bir tanesi dışarıya hava basması, bir tanesi de dışarıdan hava inmesi. Hani burada sen mutfakta herhangi bir şey yapacaksak hani kokuyu dışarı atalım diyerekten, menfez gibi kullanalım diyerekten, hatta aspiratör tarzında dışarı yani içeriden havayı dışarıyı basacak. Ama havalandırma yapalım dediğimiz zaman da ters çalıştıracağız fanı. Dışarıdaki temiz havayı içeriye basacağız. Şimdi ben şu kutuyu şöyle bir keseceğim, ayıracağım. Arkasında ne var onu görüp ona göre de çalışmaya başlayacağım. Tamam. Neymiş bu? Ben de hani ayrı diye seviniyorum. Bütün mü? Hı. Ek yeri yok. Ayrı burada ek yeri varmış gibi kaplamaya ek yapmışlar. Ben de öyle sevindim. Aynı kanal. Hiçbir şey yok. Mutlu olalım mı? Mola. Mola yani. İşe ara vermek. Bu da bir iş. Bu da bir iş de. Maalesef böyle tabii. Yıllarca kullanmadığın ya da işte bakımsız bıraktığın aletler yarı yolda bırakıyor bizi. Taşımam bozuldu. Bozuldu. Buldum arızasını. Neymiş? İçinde bir tane civata var. O çıkmış. İyi ki açtık. Yanlış tutmuşuz. Çalışacak mı? Çalışacak. İnşallah. Çünkü Arızayı bulduk. Bu büyük taşıma mı? bu büyük. Var, küçükte de sıkıntı var. Küçükte diş sıyırıyor ama Her an onunla da kalabiliriz. o da biz daha şey yaratmıyor. Problem yaratmıyor. Evet, nerede kaldık? Bu kısmını sökmüşüz. Bu kısım duruyor. Bakalım makinemiz olmuş mu? Deneyelim. Oldu. Çalıştı. Arada sessiz yağladım hepsini. Oo. Şimdi şu tarafı sökmeye çalışıyorum. Ne tarafı?
Şurada vidalar falan var. O vidaları falan alabilirsem. Videoların hemen hemen hepsinde sıkıntı yaşıyoruz, sorun yaşıyoruz. Evet. Yani. Yoksa iş daha hızlı gidecek de. Evet. Hepsi paslı. Yani böyle pasını yerinden oynatmadıktan sonra buradan öyle bir soğuk esiyor ki Evet. nereden geliyor bilmiyorum. Kapıdan. Bugün hava çok soğuk. İlk defa perçinle karşılaştım. Şunlar perçin. Vida değil. Ne yapacağız? Onları çürütmek kolay. Alüminyum oldukları için matkap getireceğiz. Ucuyla çürüteceğiz onu. Ben matkap getireyim. Bir saniye. Matkap şeyim yok ya. Bir saattir arıyorum. Punta öldürmek daha kolay vida çıkartmaktan. Tabii. O yüzden punta yapmak... Aslında punta vidadan daha güzel. Yani punta değil bu. Bu perçin. Ters. Affedersin. Punta yine kaynak işi. Puntalama şuydu değil mi? Punta şunlar işte. İşte evet. Bunlar nokta nokta olanlar. Perçin onlar. Şunlar perçin. Bir köşe gitti. Keşke hepsi böyle olsa. Değil mi? Acaba öbür köşenin de perçin olma ihtimali var mı? Bar gibi. Orijinalde Var. Perçin, perçin. öyle mi? Bak ben perçin çok sevdim. Puntalamayı hiç sevmedim. Alüminyum bazen, yani alüminyum bazen derken alüminyumlar falan kaynak tutmaz ya. Çok zordur yani alüminyum kaynak yapmak. Ya ya da mik kaynağı yapacaksın onlara. O en güzeli onlarla çözüm perçindir. Burası hafiften bir Ne olmuş? işlem görmüş. Çektirme yapmışlar. Köşeden vurdurmuş demek. Aha. Ya zaten bunların çoğu arkası bak dışı düzgün hafiften. Çok az çekik. Macun çekmişler buraya. Buradan çekik. Şimdi bunu açmasam izolasyon yapamayacağız buraları. Yarım yamalak olacak. Yarım yamalık olacak. İşte şöyle cama kaçıracağım diye çok korkuyorum. Bunu keseceğiz. Evet nasıl gidiyor? Bir parça daha gitti. Şimdi de şu parçayı almaya çalışıyorum. Oo, kimler geliyor? Kuzularım geliyor. Kuzularına git, ben şurayı keseyim istiyorsan. Ne aşamasına geldik? Bu kısmı da aldık. Şöyle eğip içine buradan girip içinden de kesiyorum. Böyle parçası çıkartıyorum. Zaten boş gibi. Şu karşı taraf çıkınca şu parça, onları da ufak ufak kopartacağım. Yağmurlu bir güne merhaba. Merhaba. Evet neler yaptık? Yukarıdaki şu kapalı mekanları, hava kanallarını söküyoruz. Sökme işi biraz uzun sürüyor. O yüzden çok sıkmamak için bunun videosunu yaparken parça parça yapalım. Evet. Bir iş başladığında bitmiyor, uzun sürüyor. Hep aynı yerde takılınca da sıkılıyor insan. Yapan da sıkılıyor tabii. Sıkılıyor. Bir de bu tarafı koparta gelmiştik. Dip tarafını keserek geçmiştim. Oralarda çok sıkıntı yaşamadım ama şu ön taraftaki kutu açmada zorluk çekiyorum. Çünkü köşelere taş girmiyor. Ancak saç Köşeyi söküldükten çekelim. sonra. Yani çok büyük taşta derin olan kısımlarını kesebiliyorum. Şu taşla. Onu bu arada yeni aletimiz. Evet tamir ettiğimiz alet tekrar bozuldu. Bu tamir ettiğimiz alette. Bu bozulmadı. Burada sıkıntı Pardon. yok. Küçüğü bozuldu. Demiştim, o da zaten kafa sallıyor, böyle dişlerinde sıkıntı var demiştim. O da kendini bıraktı tabii. Yılların makinasıydı, sağ olsun. Dün akşam gittik yenisini aldık.
O kablolar da işimize yarayacak tabii. Çünkü normalde piyasadaki kablolarla bu oto kabloları farklı. Bunlar otomobillerde kullanılan daha kaliteli, daha farklı kablolar. Dolayısıyla şu sigorta grubunu ve ön taraftaki anahtar gruplarını tamir ederken bu kablolardan da yararlanacağım. Onlara da çok fazla masraf yapmak istemiyorum. Çünkü nereden baksam bir 40-50 metre kablo çıkacak galiba burada. Ama onun haricinde mesela ev tipi kablolar da çekilmiş yanında. Yani ev tipi derken evet sanayici de kullanılıyor da. Ama hani otomobil için değil kablolar. Bunları güzelce temizleyeceğiz. Sonra hepsinin iletkenliklerini tek tek ölçeceğiz. Bak yanmaz bantla orijinal nasıl sarmışlar. Biz de böyle saracağız. Tabii şimdi o zaman böyle bir şey varmış. Şimdiki yanmaz kablolar ve yanmaz sargılar daha farklı. Dışarıdaki o iki camın birleştiğini bir tane sacla kapatmışlar. Ama onun içindeki silikon ne kadar gerçekten sızdırmazlık sağlıyor, o sıkıntılı. Onların hepsini tabii dışına çıktığımız zaman hepsini temizleyeceğiz onları. Ben baktım yeni nesil camların dışlarında çıta yok. Hepsini direkt silikonla birbirinin arasında bağlamışlar. Dolayısıyla arada öyle bir çıta olmayınca da o çıtanın içinde su birikmiyor. Birikmeyen su da akıp gidiyor. Dolayısıyla daha sağlıklı. O sisteme döneceğim. Bu arada koltuğumuz yoktu ya. Direksiyon da yok galiba. Direksiyonu da söktü. Çapaklar göğüse zarar vermesin diye dört yaptım. Direksiyonu da söktüm çünkü şu arada rahat rahat çalışayım diye. Evet, gelelim şimdi buradaki örümcek ağlarını biraz ufak ufak temizlemeye. Bunların ne olduğunu hakikaten bilmiyorum ama. Çözemedik. Nasıl? Çözemedik bir türlü. Nereden geldiğini bilmiyorum ki. O yüzden nereye gittiğini görüyorsun. Çünkü bu hava kanallarının içindeki şeylerdi bunlar. Elektrik bağlantılarıydı. Arka fanlar da belki buradan gidiyordu. Elektrik işine girdiğimizde bunu da halledeceğiz. Çok miktarda bir kablo var. Bunları da kullanacağız. Aslında hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Her şeyi geri dönüşüne gönderiyoruz. Sıfır atık. Lezzetçiyle. Sıfır atık. Aracın üzerinde elektronik olarak çok fazla bir şey çıkmadı. Bir tane eski bir teybi vardı. Çalışmıyor. Bir de otobüslerde kullanılan takometre var. Takograf cihazı vardı. Elektronik. Onları da bir şekilde değerlendireceğiz. Onu da iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Ne yapacağız? Onu da sonra anlatırız. Onu da bir projeye vereceğiz. Karbon ayak izimizi azaltmak için. Her türlü elektrikli ve elektronik atıkları o şekilde değerlendirebiliyoruz. Şu kafanı vurdun mu baba? Kafamı vurmadım, şey yapıyorum şimdi. Şu dereyi bazen şöyle tutuyorum ki yukarı takılırsak. Güzel bir mantık. Ne yapayım? Ya baret giymem lazım ya da böyle bir Erken uyarı sistemi. erken uyarı sistemi yaptım kendime. Bunu bazen şöyle yapıyorum ki hani yukarıda çünkü çapaklar falan var şuralarda. Evet. Şuralarda. Ona çapa şey yapmayınca böyle altına geçerken bu takılıyor. O zaman hissediyorum. Benim tam değiyor şu anda. Yukarıdayken. Ama değmesin çapaklar var. Hı. Onları işte bugün temizleyeceğim. Bugünkü işim şu. Şuradaki keskin kenarları yani keserken veya kopartırken sivri olan kısımları şunları taşlayıp veya kesip halletmek. Şu ön tarafta bir parça kaldı. Metal parça. Sağ tarafı hallettim, temizledim. Sol tarafta kaldı. Aynısından arkada da var. İki tarafta, iki köşede. Onları da temizledim mi tavanın sacla işi bitmiş olacak. Yani saç temizleme işi bitmiş olacak. Sonra şuralara pas sökücü sıkacağım. Anca işler zaten. Ondan sonra temizleyeceğim. Tabii havalar böyle giderken biraz önce kar atıştırıyordu. Tutacak kadar değil ama böyle hafiften
kristalleşmiş hava. Tabii bu kadar havada, nemde antipas uygulaması yapamam ama en azından bir de yukarıdaki izolasyonu tamamen halletmedikten sonra antipas uygulaması yapmak bir anlamı yok. O yüzden önce bir tavanı halletmek lazım. Tavanı dışarıdan yukarıdan halletmek lazım. Sızılmazlığını. Sonra aşağıya inip boyası. Epoksi olabilir. Epoksisini yapalım belki ömürlük olsun diye. Çünkü daha önceden böyle bir uygulama yapmıştım. Epoksi uygulamasını. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Gerçi şu anda her şey çok gelişmiş durumda. Hani o kadar güzel antipaslar var. Kimyasal olarak çok güzel bağ yapan malzemeler var. Bakacağız onlara. Çift komponentli malzemeler falan var. Onlardan birini seçip antipas uygulaması ve astar diyeyim, çünkü bunlar son kat boya yapmayacağız. Ama sağlam en azından bir iki kat astar ve hani antipas ve astar uygulaması yapacağız. Biz videoları biraz geç yükleyeceğimiz için Evet. bizde kar yağarken, insanlar izlerken hava daha güzel olabilir. Veya tam tersi bizde hava güzelken. Olabilir. Bu bir yapım süreci zaten. Hani biz adım adım bir şeyleri nasıl yapıyorsak yapabildiğimiz kadarını gösteriyoruz. Hani öyle zamanla ya da şeyle ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Biraz kendimiz için çalışıyoruz. Eğer bu üst taraftaki işleri bitirirsem bugün, haşlamaları, kesmeleri, şunları bunları, ardından arkadaki 2 tane saç parçalarını kaldırırsam yan taraftaki rayları sökeceğim. Bunlar koltukların bağlı olduğu raylardı. Ön tarafta bir yer bırakacağım. Zaten orada bir parça var. O parçadan ön tarafını bırakacağım. Buraya koltuğun korulabilmesi için. Yalnız buradaki koltuk çok geride. Şoför koltuğuyla bunun arası bayağı bir mesafe var. Bu koltuğu da eğer 4+1 yapmaya karar verirsek biraz daha öne çekmek istiyorum. Şoför koltuğuna yakın olması için. Şunlar kurtarmıyor. O yüzden bunu biraz daha öne doğru kaynatıp şuraya da oturtamayacağım için alt kısmını aynen bunun gibi bir iç ray sistemi yapmam lazım veya direkt döşemeyi delip sabitleyeceğim. 2 tane koltuğu. O zaman 4+1. Evet, babalı kızı ne yapıyorsunuz bakalım? Temizlik yapıyor. Temizlik. Kolay gelsin. Aslında bunu her sabah yapmamız lazım. Ya da iş bittikten sonra her akşam, ama üşeniyoruz, yorgun oluyoruz, bırakıyoruz. O yüzden 2 günde bir mi? Fırsat buldukça. Bir de tam düzenli hani çalışma pozisyonuna giremedik daha. Evet, Sema'ya soralım. Evet, neyi soralım? Karavandan beklentiler. Karavandan beklentilerim. Mesela şehir dışında birisi çağırdığı zaman illa orada kalacak yer aramamak. Bence çok güzel bir olay. Mesela staja geçen sene şehir dışında gittiğimde karavanımız olsaydı 1,5 ay. 1,5 ay apartta kalmak yerine karavanda kalabilirdik. Değil mi? Kendi evimizde kalabilirdik yani. Burası da bir ev olacak için. Ne yapıyoruz? Hava çok soğudu. Dehşet hem de sobayı kuracağız. Yani soba kuracağız doğrusu. İçeride çalışalım. Aynen. Klimanın ünitesinin orada bir tane boşluk bulduk. Orayı deldik. Şimdi bocayı oradan çıkaracağız. Şimdi bunları telle bağlayacağız, tellerle. Yukarıya şöyle. Evet. Sobayı kurduk. Bir bantlarını yapacağız. Sızdırmazlık için. Bir de şu camın arkasına bir koruyucu koyalım. Çatlatırız camı çünkü. Sıcak soğuk. Onun haricinde bir de yukarıdan şapkası var. Yağmur için. Hiçbir şey kalmamış. Onu da takıyorum.